Merhaba arkadaşlar. Bugün CVK maden hisse analizini yapacağız beraber. En baştan şunu söylemek istiyorum. Söylediklerim burada yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Ayrıntılarına bakacağız. Ancak burada alıp almama ya da elinizde varsa satıp satmama kararı tamamen size kalmış arkadaşlar. Bir de işte BIST firmalarını A'dan Z'ye giderek sıralıyorum. Şu anda ona göre bir video çekiyorum. Ancak sizin merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Sıralamanın dışına çıkarak bir video çeker yayınlarım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanıma baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 1.36 TL'lik satış yapılırken bu yıl 40 kuruşluk satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 26.5 günden 63.6 güne yükselmiş. Bu yüzden verimlilik kaybı var. Alacak yönetimine baktığımızda alacaklar 27 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 73 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 1.1 gün uzamış. Yani hemen hemen aynı diyebiliriz. Cari oran trendine baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Çünkü cari oran geçen yıl 5.34 iken bu yıl 1.46'ya gerilemiş. %73'lük bir likitte daralması gerçekleşmiş. Cari oran seviyesine baktığımızda düşük. Çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Likitte oran seviyesine baktığımızda asıl testi oranı 1.29 seviyesinde. Yani stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %13.9'unu oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %37.1'di. Buradaki gerileme, buradaki azalış bizim için olumsuz. Günlük ödemeler için nakitliğe baktığımızda yeterli nakit bulunuyor. Çünkü şirket ek bir nakit girişi olmasa bile 190 gün daha ödemelerini yapabilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda çok güçlü olarak gözüküyor. Çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %74. Uzun vadeli yükümlülükler %11 iken kısa vadeli yükümlülükler %14. Öz kaynak trendine baktığımızda bir artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %202 artmış. Toplam borç trendinde de artış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.19 iken bu yıl 0.25'e yükselmiş. Yani bu da ne demek oluyor? Varlıklar geçen seneye göre daha fazla borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda düşük olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranına göre düşük seviyede borçluluk var. Net borç seviyesine baktığımızda net borcu yok finansal bir anlamda. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük çünkü öz kaynakların 0.19 katı yani öz kaynağının 5'te 1'i kadar bir borcu var. Kısa vadeli borcu var. Bu da öz kaynak kıyasla oldukça düşük. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda artış var. Buradaki artışa finansman maliyetlerinin artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borçlarına baktığımızda artış var arkadaşlar. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %10.5 iken bu yıl %14.2 seviyesine yükselmiş. Bu da daha kısa vadede sıkışık borç çevrim imkanını oluşturabilir. Finansal borçlarına baktığımızda artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %48. Geçen yıl bu oran %28'di. Bunun artmasını istemiyoruz. Finansal gider trendine baktığımızda yine bir artış var. Finansal borçlara geçen yıla göre %571 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %444 artmış. Buradaki artışla net kâra negatif olarak etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik olarak gözüküyor. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 4 katı arkadaşlar. Giderler buradan karşılanabilir durumda. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında ise artış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %39 iken bu yıl %23'e gerilemiş. Net kâr marjı ise geçen yıl %6 iken bu yıl %15 seviyesine kadar yükselmiş. Faaliyet kâr marjı neden azaldı? Buna bakarsak satışların maliyetinin oransal olarak artmasını söyleyebiliriz. Öz kaynak kârlılığında da azalış var. Öz kaynak kârlılığı geçen sene %29'muş, bu yıl %12'ye gerilemiş. Yani şirket her 100 TL'lik mal varlığıyla 12 TL'lik, öz kaynağıyla pardon, 12 TL'lik kâr elde ediyor şu anda. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek burada da verimlilik kaybı, borçluluktaki artış gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif kârlılığında azalış var arkadaşlar. Aktif kârlı geçen %55.6 iken bu %6.7 seviyesinde gerilemiş. Bir hayli bir düşüş olmuş. Ciro büyümesine baktığımızda bir artış var. Satışlar yıllık %35.7 artmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda azalış var arkadaşlar. Satışlardaki artışla birlikte FAVÖK'te %5 azalış var. Net kârda ise %203'lük bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesinin kaynağına baktığımızda kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da finansman prensibinin aksine çalıştığı için bizim için olumsuz. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %4.966 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem ticari borçlardaki artış. Faiz değerlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin tam 4 katı. Bu da şirket faaliyetlerini, faiz giderlerini karşılamaya yetecek durumda olduğunu görüyoruz. En büyük yatırım artısı maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif.
Buradaki negatiflik borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerken dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. CVK Maden firmasına 1 yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 736 TL'miz olacakmış arkadaşlar. Yani yaklaşık %27'lik bir kayıp var nominal olarak. Bir de bunun üzerine %45'lik enflasyonu koyduğumuzda düşüşümüz bir hayli yükseliyor. Yani buraya para yatıran bir kişinin bir yılda parası biraz pul olmuş diyebiliriz. BIST 100'ün ortalaması 1304 olmuş arkadaşlar. Doların yatırsaydık 1162 TL'miz olacaktı. Mevduata yatırsaydık 1719 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2075 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık ise 1547 TL'miz olacaktı. Yani burada baktığımızda zaten nominal olarak bile zarar etmiş hissemiz. Tabii ki o yüzden de BIST 100 işte dolar, altın, Bitcoin gibi diğer yatırım araçlarına göre de düşük kalmış, bir hayli düşük kalmış diyebiliriz. Baktığımızda burada BIST 100 ve dolar nominal olarak artı sağlasa da reel olarak zarar etmiş. Mevduat Bitcoin ve altın ise reel olarak da kar getirmiş diyebiliriz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda CVK madenin değeri 22.72 arkadaşlar. Metal cevheri madenciliği sektörü 27.32. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 23.02. Biz burada sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz. Baktığımızda her iki sektör ortalamasının altında ancak çok da yakın diyebiliriz. Hani böyle FK'ya göre çok ucuz diyemem. Ancak en azından ortalamanın üzerinde olmaması bile bizim için olumlu. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda CVK maden 2.17, metal cevheri madenciliği 2.18, madencilik ve taş ocakçılığı 1.86 arkadaşlar. Burada baktığımızda işte bir sektörle aynı değerde, diğer sektörün ise üzerinde kalmış. Yani piyasa değeri bölü defter değeri açısından da yani çok olumlu bir durum yok. Yani çok olumsuz, çok pahalı gibi de gözükmüyor ama yine de sektör ortalamasının üzerinde olması bizim için olumsuz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda CVK maden 26.63, metal cevheri madenciliği 37.62, madencilik ve taş ocakçılığı ise 27.67 arkadaşlar. Burada her iki sektör ortalamasının altında. Bu yine bizim için olumlu bir durum. Burada işte baktığımızda metal cevheri madenciliğe göre bir hayli altındayken madencilik ve taş ocaklığı aynı seviyede diyebiliriz. Yani kısmi olarak ucuz diyebilirim yine. Hissemizin, ben bu değerleri Cuma günü almıştım. Bu hissemizin değeri 289.5 TL. Hisse başına kar 12.7 TL arkadaşlar. Piyasa değeri 12.2 milyar TL. Net borcumuz yok demiştik zaten. Firmanın değeri 11.9 milyar TL. Temettüye baktığımızda şirketin temettü vermediğini görüyoruz. Yani temettü yatırımcılar için uygun olmayan bir firma diyebiliriz. Bedelsiz potansiyeli %13.227 arkadaşlar. Bedelsiz potansiyeli bir hayli yüksek. Yani bedelsiz gelirse tabii ki biliyorsunuz bazen ya benim için çok anlamlı değil bedelsiz de fiyatların yükselmesi, hisse fiyatının yükselmesi ama hisse fiyatı düşünce talep artıyor ve bu da bazen hissenin fiyatına artışa sebep olabiliyor. Bu bizim için olumlu bir durum. CVK Maden hisse analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geleceğiz. İyi günler.